Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda bazı takipçilerimin uzun zamandır istediği yuvarlak yaka çalışmasını yaptım. Yuvarlak yaka çalışmasını 2 yaşa uygun bir yaka ile başladım arkadaşlar. Bu videoda sadece yaka kısmını tarif edeceğim. Bu kısımlardan başlayıp daha sonraki bir videoda da yeleğin tamamını anlatacağım. Videonun sonunda nasıl büyüteceğinizi de söyledim arkadaşlar. Şimdi de söylemek istiyorum. Ben eğer ipim orta kalınlıktaysa her beden için 6 ilmek, kalın bir iple çalışıyorsam 4 ilmek daha ekleyip bir büyük yaşını başlıyorum. Bu yakanın mesela 104 ilmekle başladım, 108 ilmek ya da 110 ilmek başladığınızda 3 yaşa uygun olanını çalışabilirsiniz. Güzel bir çalışma oldu. Benim çok hoşuma gitti. İlerleyen günlerde de ters haroşa ile tekrar bu yakayı tarif edeceğim. Düz haroşa ile tarif ettim. Bu videomda her iki yüzü de gayet güzel. Devamının da güzel olacağını düşünüyorum yeleğimin. Hep birlikte başlayalım. Kolay gelsin hepinize. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Yakalı bebek yeleği yapacağız. Yeleğimiz için 2 yumak ipimiz var. İpimiz Himalaya marka anti peeling bir ip. 100 gram 250 metre bebek örgülerine uygun bir ip. Renk no'da benimle örmek isteyenler için 704 32. Henüz yeleğimizin ne kadar ip gideceğini tahmin edemediğim için 2 yumak kullanacağım. Diğer malzemelerimizde benim 3.25 misinalı şişim var. 3.25 numaralı şişle devam edeceğim. Eli sıkı olan arkadaşlar 3.5'la da yapabilir. Bir de ilk sırayı farklı bir şişe başlayacağım. Yakada değişik işlemlerimiz olduğu için bu şişimin numarası da 4,5 milim. Bu şişe ilk sırayı atacağım. İlmeklerimi daha sonra 3.25 ile devam edeceğim. Şimdilik misinalı şişimizi kaldırıyoruz. Yumağımızdan sağ yön için ilmek atmak için sağ yöne biraz ip bırakıyoruz ve ilmeklerimizi atmaya başlayacağız. 104 ilmek atacağız arkadaşlar şişimize. İpim az gelmesin. Bu şekilde birinci ilmeğimi atıp sıkılıyorum. Daha sonraki ilmeklerimi serbest atmaya çalışıyorum. Sıkı sıkı atmayacağız bu ilmekleri. Çünkü tırtıklı bir yaka görüntüsü yapacağız. O yüzden ilk sıranın serbest bir örgü olması lazım. 104 ilmeği tamamlıyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Tamamladık ilmeklerimizi. Şişimizde 104 ilmeğimiz var. Sayıyla da gösteriyorum. 104 ilmek. Şimdi misinalı şişimizle devam edeceğiz. Diğer şişimizle örmüyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Birinci sıra bu şekilde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Daha sonra bu sırayı tamamladıktan sonra düz yüzden ve ters yüzden 2 sıra daha örgü öreceğim. 3 sırayı tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim. Herhangi bir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Düz yüzden düz, ters yüzden ters sıralarımızı tamamlayıp devam edeceğim. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Ters yüzden ördük. Daha sonra düz yüzden ördüm ve tekrar ters yüzden örerek örgümü
sıralarımı tamamladım. 1-2 tane son ilmeğim var. Şimdi bir işlemimiz var. Yaka için kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra şişime bir tane doluyorum. Doladıktan sonra sol yöndeki şişimdeki 2 ilmeği birlikte alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Tekrar bir tane doluyorum. Yine 2 ilmeği birden şişime alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Tekrar doluyorum. İkisini birlikte ilmeğimin aldım ve düz ördüm. Yine doluyorum. Sol yöndeki şişimden 2 ilmek alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Sıra boyunca bu işleme devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayıp tarife devam edeceğim. Bir de bu kısımda kalın şişle başlamamın bir sebebi var. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Örgüyü bu kısımdan birleştireceğiz ve ilk sıranız sıkı olursa çok zorlanırsınız. Kalın şişle başlamayı unutmayın arkadaşlar. Devam edip sıramı tamamlıyorum. Sıra sonundayım. Tüm ilmeklerime aynı işlemi yaptım. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği birden şişime alıp düz örüyorum. Doluyorum. Son 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden şişime aldım. Çeviriyorum örgüyü. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeği, ters ilmek, sırada doladığım ilmek var. Doladığım ilmeği delik olacak şekilde açık örüyorum. Ters ilmek, doladığım ilmek, ters ilmek, doladığım ilmek. Ters yüzden sırayı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Daha sonra yine düz yüzden düz, ters yüzden ters 2 sıra örgü örüp tarife devam edeceğim. Sıralarımızı tamamladık arkadaşlar. Düz yüzü, ters yüzü ve sıra boyunca yaptığımız işlem bu. Şimdi örgümüzü ikiye katlayacağız. İkiye katlayacağız bu şekilde. İlk sıradan ilmekler alarak ikisini birlikte örerek bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. İlmek almak için bir tane şiş lazım bize. Her iki yönü de örgüye uygun bir şiş. Çorap şişi. Şişim ayrıca 3 numara. Kalın şişle başladığımız sırayı bu şişimize ilmek olarak takacağız. Daha sonra 2 şişten birer tane ilmek alarak karşılıklı örerek örgüyü birleştireceğiz. Başlıyorum ilmek takmaya. İlk sıradan bu şekilde bu kısımdaki örgünün iplerinden ilmek olarak takıyorum. Büyük şişle başlamamızın sebebi de bu kısımda ilmek aldığımızda rahat ilmek alıp rahatça örebilmek için. Sonuna kadar aldım ilmeklerimi. Bir tane de bu kısımdan aldıktan sonra tamamladım. Son taktığımı tekrar göstermek istiyorum. Bu kısımdan bittikten sonra bir tane de bu şekilde taktım. Şimdi katlıyorum. İki şişi de yerleştiriyorum. Ve birlikte örmeye başlayacağım. Bir tane bu kısımdan ipimin olduğu yönden ilmek alıyorum. Bir ilmek de karşı yönden alıp ikisini birlikte düz örüyorum.
çıkarıyorum şişimden, ipimi yerleştiriyorum. Daha sonra yine bir tane 3,25 şişimden bir tane diğer yönden ilmek takıp yine ikisini birlikte ördüm. Devam ediyorum. Tüm ilmeklere aynı işlemi yapıyorum. Birazcık bu kısımda örgünüzü yerleştirin, iplerinizi çekiştirin arkadaşlar. Çok bol bol bir örgü olmasın. Şişinize göre bir örgü olsun. Her iki yönden birer tane alarak devam ediyoruz. Ters yüzü, düz yüzü. İlmeklerimiz bittiği zaman, bu kısımdaki ilmekler bittiği zaman tekrar takacağım. Azar azar takarak sıra boyunca aynı işlemi yapacağım ve sıra sonunda tarife devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonundayım arkadaşlar. 3,25 olan şişte 2, 4, 7 ilmeğim var. Diğer 3 numara olan şişte ise 2, 4, 6 ilmek var. Bir ilmek eksiğimiz var. O yüzden şişimin diğer yönünü çekiyorum. Bu kısımdan bir tane daha ilmek takacağım. Bir ilmek daha taktım. 2, 4, 7 ilmek oldu. Tekrar itiyorum şişimi, yerleştiriyorum. Kalan ilmeklere aynı işlemi yapıyorum. Son ilmeklerim. Örgümüzü birleştirdik. Bu yüz düz yüz arkadaşlar. Düz yüzü anlamak için bu şekilde bir tane düz yüze ayraç takacağım. Sarı bir tane ayraç taktım. Diğer yüz ters yüz, bu yüz düz yüz. Ters yüzden bir sıra haroşa örgü öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım ve tüm ilmeklerimi haroşa örerek ters yüzden sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladıktan sonra tarife devam edeceğim. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bu kısımdaki ayracımızı alıp işleme sağ yönden başlayacağımız için sağ yöne alıyorum ayracı. Örgünün düz yüzü sarı ayracımızın olduğu yüz. Yapacağımız işlemi çizip hazırladım, bu şekilde de göstermek istiyorum. 104 ilmekle bir örgü başladık. Bu şekilde tırtıklı bir görüntü, 2 kat bir örgü yaptık. Şimdi sağ ve sol yönden 12'şer ilmek sayıp birer ayraç takacağız. Ayraçlarımızın olduğu yerde ayraçların sağ ve solundan her düz yüzde eksiltmeler yapacağız. Bu kısımdaki ilmeklerimiz kalacak. Orta kısımdaki ilmekleri dönüşler yaparak örüp bu şekilde bir yaka elde edeceğiz. Sayıyoruz şimdi sağ yönden 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek sayıyoruz. Bir tane ayraç takıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Diğer yönden de aynı şekilde
2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmek sayıp sol yöne de mavi bir ayraç taktım. Ayraçlarımın renginden yönleri takip edeceğiz arkadaşlar, karışmaması için. Başlıyoruz şimdi yapacağımız işleme. Kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. 2 ilmek kalana kadar öreceğim arkadaşlar. 12 ilmeğimiz vardı. 10 ilmeği öreceğim. Ve 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimi ördükten sonra 11. ve 12. ilmeği birlikte şişime alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Ayracımı alıyorum sağ yöne. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği de birlikte örerek ikinci ilmeği de kesiyorum. Düz yüzde sağ yönde 2 tane ilmek eksiltmiş olduk arkadaşlar. Şimdi diğer yöne, bu kısma, mavi ayracımın olduğu bölüme hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimi haroşa örerek devam ediyorum. Bu yeleğimde haroşa örgüyü düz ilmekle öreceğim arkadaşlar. Bazı takipçilerim düz ilmekle, bazı takipçilerim ters ilmekle haroşa örüyor. Ben de çoğunluk ters ilmekle örüyorum ama bu yelekte düz haroşa ile devam edeceğiz. Bu kısımda tarife devam ediyorum. 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Örgünün sol yönünde mavi ayracımın olduğu bölümdeyim. Ayracımdan önceki 2 ilmeği düz yüzdeyiz. Eksiltme yapacağız. Bu kısımda da 2 ilmeği birlikte örüp ilmeği eksilttim. Ayracı aldım. Diğer yönden ayracın diğer sol yönünden 2 ilmek daha aldım şişime ve ikisini birlikte örerek bu kısımda da 2 tane ilmek eksilttim. İlmek eksilttikten sonra 1, 2 ilmek daha örüyorum. Şişimde sol yönde 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. 8 ilmeği örmeden bırakıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra ipimi şişimin üzerinden atıp çekiştiriyorum. Bir ilmeği 2 ilmek gibi yaptım arkadaşlar. Dönüşler yapacağız bu şekilde. Daha sonra 2 ilmeği ipimi de yerleştirerek haroşa örüyorum. Ayracımı alıyorum. Ve diğer ilmeklerimi de haroşa örerek ters yüzde örmeye devam ediyorum. Kırmızı ayracıma kadar örüp bu kısımda tarife devam edeceğim. Kırmızı ayracımın olduğu bölümdeyim. Ters yüzde olduğumuz için ilmek eksiltmemiz yok. Ayracıma kadar örüp ayracımı aldım. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm ayraçtan sonra. 3 ilmek ördükten sonra sol yönümde şişimde 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. 8 ilmeği örmeden örgüyü düz yüzüne çeviriyorum. Son ördüğüm ilmeği yine sağ yöndeki şişime alıp ipimi üstünden atarak çekiştiriyorum. Aynı şekilde tek ilmeği çift ilmek gibi yapıp devamındaki 2 ilmeği kesmek için şişime alıyorum. İkisini birlikte örüp kesiyorum. Daha sonra ayracımı alıyorum. Tekrar ayraçtan sonraki 2 ilmeği yine şişime alıp ikisini birlikte örerek eksiltmemi yaptım. Daha sonraki ilmeklerimi 1'e 1 örerek sol yöne doğru ilerliyorum. Sırayı tamamlayıp sol yöndeki işlemi tarif edeceğim arkadaşlar.
Ayracıma yaklaştım. 2 ilmeğim var. Ayraçtan önce ikisini birlikte şişime alıyorum ve örüyorum. Ayracı alıyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği şişime alıp yine ikisini birlikte örüyorum. Bu kısımda, bu sırada yine eksiltme yaptık. Devamında dönüş yaptığımız ilmek var. İpi çekiştirip çift ilmek gibi yaptığımız ilmekteyiz. İlmeğin bu kısımda soldan sağa doğru şişimizi takıp alt kısımdan düz örüyoruz, yerleştiriyoruz. Dönüş yaptığımız sıra devamında bir ilmek daha örüyorum. 2 4 7 ilmek kalacak. Sol yöndeki şişimde 7 ilmek bekleyecek. Ben tekrar örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi yine üstünden, şişin üstünden atıp çekiştirip bir ilmeği 2 ilmek gibi yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra ilmekleri haraşa örerek ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamlıyorum derken kırmızı ayraçta tarife devam edeceğim. Yine kırmızı ayraçtayız. İlmeklerimizi örüyoruz. Ters yüz, ilmek eksiltme yok. Ayraçtan sonraki bir ilmeği de örüyorum. Daha sonra dönüş yaptığım ilmekteyim. Dönüş yaptığım ilmeği yine soldan sağa doğru takıyorum şişimi ve bu şekilde örüp yerleştiriyorum. Devamında bir ilmek daha örüyorum. 2 4 7 ilmeğim kaldı. Bu kısımda da dönüyorum örgünün düz yüzüne. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. İpimi yine şişin üzerinden atıyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine ilmek eksiltme yaptım. Kırmızı ayracımı takıyorum. Daha sonra ayraçtan sonraki 2 ilmeği de birlikte örerek eksiltmeyi yaptım. Yine yakamızda şekillenmeye başladı arkadaşlar. Diğer yöne doğru 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Mavi ayracımın olduğu bölümde tarife devam edeceğim. Mavi ayraçtan önceki 2 ilmekteyim. İkisini birlikte alıyorum. Eksiltmemi yapıyorum. Ayracımı alıp devamındaki 2 ilmeği de birlikte şişime alıp örüyorum. Daha sonraki ilmeğim dönüş yaptığım ilmeğim ve bu kısımdan soldan sağa doğru şişimi takıp örüyorum ve yerleştiriyorum. Devamında sol yönden bir ilmek daha örüyorum. 2 4 6 ilmek kaldı. Çeviriyorum örgüyü. 6 ilmeğim yine bekleyecek. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipi üstünden atıp çekiştiriyorum. Ters yüz olduğu için eksiltme yapmadan ilmeklerimi birebir örerek diğer yöne doğru örüyorum arkadaşlar. Artık işlemimiz böyle. Her düz yüzde bu kısımlarda birer tane ilmek alarak ilerleyeceğiz. Ayracımızın iki yönünde düz yüzlerde ikişer ilmekleri ikisini birlikte öreceğiz. Ayracın sağ ve sol yönünde düz yüzlerde eksiltmemizi bu kısımdan yaparak ilerleyeceğiz. Sıralar artık aynısı olduğu için çekim yapmayacağım. Tüm bu kısımdaki ilmekler bitene kadar işlemi tekrarlayıp tamamlayıp daha sonra tarife devam edeceğim. Yaka kısmında işleme devam ettim arkadaşlar.
sağ yönde kenar ilmeğim kalana kadar aynı işlemi yaptım. Sadece kenar ilmeğim kaldı. Diğer yöne doğru örüyorum. Sol yönde de ayracımdan önce 2 ilmeğim var. İkisini birlikte örerek yine eksiltmemi yapıyorum. Ayracımı alıyorum. Devamındaki 2 ilmeği de birlikte örerek bir ilmek daha eksilttim. Dönüş yaptığım ilmeği yine soldan sağa şişimi takarak örüyorum. Son olarak kenar ilmeğimi de örüyorum. Tamamladık ilmeklerimizi. Şimdi haroşa çizgilerimi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane haroşa çizgim var. Kalan ilmek sayımda sayıyoruz. Kenar ilmeğim, dönüş yaptığım ilmeğim, ikisini birlikte tek 2 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ilmeğimiz var. 68 ilmeğin şimdi üstüne eklemeler yapacağız. Tırtıklı kısımdan, bu kısımdan ikişer ilmek takacağız. Daha sonra şişimize 7 ilmek daha atacağız. Her iki yöne 2 ilmek tırtıklı bölümden, 7 ilmek de yaka bandı için ekleyeceğiz. 68 ilmek artı 7 artı 2 artı 7 artı 2 eşittir 86 ilmekle yaka örgümüze devam edeceğiz. Yaka örgümüzde ilk ilik yerimizi de açacağız. Kalan ilmeğimiz 68. Eklediğimiz ilmekler de bunlar arkadaşlar. İlmek eklemek için sol yönde başlıyoruz. Bir tığla ekleyeceğiz. Tığımı alıyorum. Bu yaptığımız işlemin son ilmeklerinden, bu kısımdan bir tane ilmek alıp takıyorum. Bir tane daha takacağım bu kısımdan. 2 ilmek taktım. 2 ilmekten sonra şişimi bu şekilde tutuyorum. Son taktığım ilmeğin arasından tığımı takıp bir ilmek daha alıyorum. Şimdi 7 ilmek daha ekleyeceğiz yaka için. Tığımda ilmeği tutuyorum. İpimi şişimin üstünden atıyorum. Ve ilmeğimden kaydırıyorum ipimi. Tekrar ikinci ilmek. Üçüncüsü. 4. 5. Ve 6. 6 tane ilmek ekledim. 7. ilmek tığımdakini ilmeği şişime takıyorum. Yaka için bu kısımda toplamda 9 tane ilmek eklemiş oldum. Tığımı bırakıyorum. Ve diğer yöne kırmızı ayracımın olduğu bölüme örmeye başlıyorum, bölüme doğru. Yine bu kısımda haraşo örgüyle devam ediyoruz. Bu kısımda tarife devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonunda kırmızı ayracımın olduğu bölümdeyim. İlmeklerimi örüyorum. Ters yüzde olduğum için ilmek eksiltme yok. Ayracımı aldım. Devamındaki bir ilmeği de örüyorum. Daha sonra dönüş yaptığım ilmeğimi soldan sağa şişimi takıp ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu yüzden de ilmek takacağız. İlmek takmak için örgüyü çeviriyoruz düz yüze. Ayracımızın olduğu kısım sarı ayracımızın düz yüz. 2 ilmek takacağız. Birinci ilmeğimi hemen bu kısımdan alıp
taktım. Daha sonra bir ilmek daha takıyorum. Yerleştiriyorum ipimi. Tamamladık şimdi. Diğer ters yüze dönüyoruz. Tekrar 7 ilmek daha ekleyeceğiz. 7 ilmek için son ilmeğin ve şişimin arasından ipimi alıp bu şekilde tığıma ilmeğimi aldım. Şişimi biraz itiyorum. Şişimin üstünden ipimi dolayıp kaydırarak ilmeklerimi atıyorum. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, 5 ve 6. ilmek. 6 ilmekten sonra tığdaki ilmeğimizi de şişimize alarak 7 ilmeği tamamlamış olduk. Çeviriyoruz örgüyü. Ve başlıyorum tekrar örmeye. İlik açmak için yeterli sıra olana kadar öreceğim. 3 çizgi haroşadan sonra iliğimizi açtığımızda gayet güzel olacaktır. 3 çizgi haroşayı tamamlayınca ilik yeriyle tarife devam edeceğim arkadaşlar. Yakamızda ilik yeri açacağımız sıradayız arkadaşlar. Düz yüz burası, biz ters yüzdeyiz. Ters yüzde 1 2 3 çizgi haroşam var. 2 4 6 7 ilmeğim var. Sol yöndeki şişimde. Şimdi ilik yerini açacağız. İlik yerini 2 sırada açıyorum ben. 4 ilmek ilik yerinden sonra kalacak. Onun için bir ilmek daha örüyorum. Daha sonraki 2 ilmeği birlikte şişime alıp ikisini birlikte ördüm. Diğer ilmekleri 4 ilmeği normal örüyorum. Çeviriyorum örgüyü. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek daha örüyorum. Şişimde 4 ilmek var. 4 ilmek ördükten sonra ikisini birlikte aldığım ilmeğin hizasındayım. Eksilen ilmeğimin yerine bir tane doluyorum ve diğer ilmeklerimi de haroşa örerek devam ediyorum. Yaka için 5 çizgi haroşa olana kadar devam edeceğim bu kısımda. Daha sonra ayrımlar için tarife başlayacağım. Bir de artık ayracımızı bu yüzden alıp diğer yüze takacağız. Çünkü yakamız döneceği için örgümüzde yaka kısmında artık düz yüzümüz burası arkadaşlar. Sıraları tamamlayıp tarife devam edeceğim. Tamamladık yakamızı arkadaşlar. Bu dönecek kısmı yaptıktan sonra 5 çizgi haroşadan oluşan bir örgü ördük. Bundan sonra ayrımlarımızı yapıp devam edeceğiz. Yeleğin devamını çekeceğim ama yakamın bu aşamaya kadar olan bölümünü bu şekilde ayrıca yayınlayacağım. Başka örgülerinizde yaka yapmak istediğinizde kolayca bulup izleyebilmeniz için. Yakamın büyüklüğü 2 yaşa göre olacak arkadaşlar. Bu ilmeklerle başladığım yaka 2 yaşa uygun bir yelek için. Çoğaltmak istediğinizde bu orta kısımlara 4'er ilmek, 6'şar ilmek ekleyerek çoğaltabilirsiniz. Ben örgülerimde her beden için 6 ilmek, 4 ilmek attığımda bir büyük beden, mesela 2 yaşa göre ise 3 yaşa göre örmek istediğimde 6 ilmek, 4 yaşa göre örmek istediğimde 12 ilmek atıyorum. Eğer eliniz bol ve ipiniz de kalınsa 10 ilmek atacaksınız. Kalın iplerde 4 ilmek, orta kalınlıktaki iplerde
6'şar ilmek ekleyerek bedenleri büyütebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.